Dünya aslında, her birimizin mutlu bir yaşam sürmesi için inanılmaz bir düzenle yaratılmış. Her sabah güneş doğuyor, ışıklarıyla dünyamızı ısıtıyor, aydınlatıyor ve bize yeni bir günün fırsatlarını sunuyor. Toprak, bize yiyeceklerimizi büyütüyor, bitkiler temiz bir hava sunmak için hiç durmadan çalışıyor. Hayvanlar, doğanın döngüsünü sürdürmek için sessizce görevlerini yapıyorlar. Kısacası, doğa insan mutluluğu için muazzam bir uyum içinde çalışıyor. Ama işte tam da burada bir çelişki ortaya çıkıyor. İnsanların çoğu mutsuz. Belki de tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok imkanın, bu kadar çok konforun içinde bu kadar mutsuz hissetmemiştik. Peki neden? Öncelikle, mutsuzluğumuzun en büyük sebebi insanın kendisinden geliyor olabilir. İnsan, belki de hiçbir zaman sahip olduklarıyla yetinmeyi bilmiyor. Daha fazlasını istiyoruz. Daha iyi bir iş, daha büyük bir ev, daha lüks bir araba. Ama bu daha fazlasının peşinde koşarken aslında sahip olduklarımızı kaybettiğimizi fark etmiyoruz. Günün sonunda, mutlu olmak için ihtiyacımız olan şeyin, elimizde zaten var olan basit şeyler olduğunu unutuyoruz. Ailemizi, sağlığımızı, sevdiklerimizi, içimizdeki huzuru ihmal ediyoruz. Bir diğer sebep de modern dünyanın bize dayattığı hayat tarzı. Hız çağında yaşıyoruz. Her şey hızla akıyor, işlerimiz, ilişkilerimiz, hatta duygularımız bile. Bir şeyi sindirmek, bir anı yaşamak yerine hep bir sonraki adıma odaklanıyoruz. Teknoloji, elbette hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama aynı zamanda bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Sosyal medyada sürekli mutlu görünen hayatlara bakarak kendi hayatımızı değersiz hissetmeye başlıyoruz. Oysa çoğu zaman, mükemmel görünen hayatlar sadece bir illüzyondan ibaret. Gerçek mutluluk, ekranların arkasında değil, gerçek dünyada saklı. Bir diğer sorun ise doğayla olan bağımızı kaybetmemiz. Doğa bizim için var, ama biz ondan giderek uzaklaşıyoruz. Büyük şehirlerde beton yığınları arasında sıkışıp kalıyoruz. Ayağımız toprağa değmeden aylar geçiyor. Oysa doğa, insanın ruhunu iyileştiren bir güç. Bir ormanda yürümek, bir derenin şırıltısını dinlemek ya da sadece bir ağaca dokunmak bile insanı derinden etkileyebilir. Doğadan koptukça, özümüzden de kopuyoruz. Mutsuzluğun bir başka kaynağı da birbirimizle olan bağlarımızın zayıflaması. İnsanlar, tarih boyunca topluluklar içinde yaşamış ve bu bağlar onları güçlü kılmıştır. Ama bugün, bireycilik çağında, yalnızlık giderek artıyor. Komşumuzu tanımıyoruz, bir dostumuza dert anlatmak yerine internette ne yapmalıyım diye aratıyoruz. Oysa insan, diğer insanlarla bağ kurdukça büyür, güçlenir ve mutlu olur. Gerçek bir merhabanın, içten bir sarılmanın ya da birinin gözlerine bakarak "seni anlıyorum" demenin yerini hiçbir şey tutamaz. Elbette, insanların insanlara yaptıkları kötülükler ve adaletsizlikler, insan mutsuzluğunun en temel kaynaklarından biridir ve bu konu mutlaka ele alınmalıdır. İnsanlar doğaları gereği sosyal varlıklardır. Diğer insanlarla ilişki kurarak, işbirliği yaparak ve bir topluluğun parçası olarak yaşarlar. Ancak bu ilişkilerde adaletsizlik, şiddet, sömürü ve haksızlık devreye girdiğinde, yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de büyük bir mutsuzluk dalgası yayılır. Birine yapılan bir kötülük, zincirleme etkilerle geniş bir alana yayılabilir. Çünkü insan, gördüğü veya maruz kaldığı haksızlıkları unutmakta zorlanır ve bu, içsel huzuru derinden sarsar. Adaletsizlik, insanın en temel duygularından olan değerli hissetme ihtiyacını doğrudan zedeler. Bir birey, hak ettiği şeyi alamadığını ya da haksız yere zarar gördüğünü hissettiğinde, hayata dair inancı zayıflar. Bu durum, sadece bireyi değil, çevresindeki insanları da etkiler. Örneğin, bir çocuğun maruz kaldığı adaletsizlik, onun hayata olan güvenini sarsarak yetişkinlikte daha kırılgan ve mutsuz bir birey haline gelmesine yol açabilir. Toplum düzeyinde ise adaletsizlikler, öfke, kutuplaşma ve güvensizlik gibi duyguların artmasına sebep olur. Kötülük ve adaletsizliklerin mutsuzluğa etkisi yalnızca mağdurlarıyla sınırlı değildir. Bu tür davranışlarda bulunan kişiler de aslında uzun vadede içsel huzurlarını kaybeder. Çünkü insanın özünde, diğer insanlarla empati kurmak ve onlara değer vermek vardır. Kötülük yapan bir kişi, bunu bastırsa da, içten içe suçluluk ve pişmanlık duygularıyla baş etmek zorunda kalır. Zarar vermek, yalnızca hedef alınan kişiyi değil, bunu yapanın da ruhunu karartır. Peki, bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Öncelikle, bireysel düzeyde adaletli olmayı, empati yapmayı ve karşımızdaki kişinin de en az bizim kadar değerli olduğunu kabul etmeyi öğrenmeliyiz. Küçük bir haksızlık bile, daha büyük sorunların tohumlarını atabilir. Adil olmak, sadece büyük meselelerde değil, günlük yaşamın küçük anlarında da önemlidir.
Bir tartışmada karşımızdakini dinlemek, hakkını savunamayan birine destek olmak ya da bir yanlışı düzeltmek, bu zincirin kırılmasına katkı sağlar. Toplumsal düzeyde ise adalet sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitimle empati ve adalet duygusunun geliştirilmesi, toplumsal barışın sağlanmasında kritik rol oynar. Her bireyin, hakkını savunabileceği ve eşit muamele göreceğine dair inancı olduğunda, genel mutsuzluk düzeyi azalır. İnsanlar, haksızlığa uğrayacaklarına dair korkularını yitirdiğinde, daha güven dolu ve huzurlu bir yaşam sürebilirler. Son olarak, insanın insana yaptığı kötülüklerin ardındaki nedenlere de bakmalıyız. Çoğu zaman bu davranışlar, sevgisizlikten, korkudan, güvensizlikten ya da geçmiş travmalardan kaynaklanır. Bu sorunlara eğilmek, yalnızca kötülüğü değil, onun kökenlerini de ortadan kaldırabilir. İnsanlar arası sevgi, saygı ve anlayış, mutsuzluğun yerine gerçek bir mutluluğun inşa edilmesine olanak tanır. Kısacası, insanın insana yaptığı kötülükler, mutsuzluk döngüsünün önemli bir parçasıdır. Bu döngüyü kırmak için bireysel, toplumsal ve küresel düzeyde adaleti, sevgiyi ve empatiyi güçlendirmek zorundayız. Çünkü dünya, hepimizin mutlu olması için yaratılmış bir yer ve bu mutluluğu birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Peki, bu mutsuzluk döngüsünü kırmak için ne yapabiliriz? Öncelikle, hayata bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Daha çok şeye sahip olma arzusunun peşinden koşmak yerine, daha az ama daha anlamlı şeylerle mutlu olmayı öğrenmeliyiz. Hayatımızı sadeleştirmek, bu noktada en önemli adımlardan biri. Sahip olduklarımızı düşünün, bir ev, yemek, sağlık, aile ya da dostlar. Çoğu zaman, bunların değerini ancak kaybettiğimizde anlıyoruz. Halbuki, bu basit gibi görünen şeyler, gerçek anlamda mutluluğun temel taşları. Hayatımızı sadeleştirmek, sadece fiziksel eşyaları azaltmak değil, aynı zamanda zihnimizdeki karmaşayı ve gereksiz yükleri de hafifletmek demektir. Teknoloji, bir yandan hayatımızı kolaylaştırsa da, diğer yandan bizi insanlardan ve doğadan uzaklaştırıyor. Bunun farkına varıp teknolojiyi hayatımızın tek merkezi haline getirmemeliyiz. Belki de her gün telefonlarımızı bir kenara bırakıp, çevremizde olan bitene odaklanmayı denemeliyiz. Sevdiklerimizle vakit geçirmek, bir dostla kahve içmek, bir çocuğun kahkahasını dinlemek ya da sadece sessizce oturup düşünmek. Bu küçük ama anlamlı anlar, bizi gerçek hayata bağlayan şeylerdir. Doğayla bağımızı yeniden kurmakta mutsuzluk döngüsünü kırmanın en etkili yollarından biri. İnsan, doğanın bir parçasıdır. Ondan koptuğunda, içsel dengesi bozulur. Bir ağacın altında oturup sadece nefes almayı denediniz mi hiç? Toprağın kokusunu içine çekmek, rüzgarın yüzünüzü okşamasını hissetmek, gökyüzüne bakıp yıldızların altında bir an durmak. Doğa, insanı iyileştirir. Ve bunu yapmak için pahalı tatillere, uzak yerlere gitmeye gerek yok. Bazen bir park, bir bahçe ya da hatta açık bir pencere bile yeterlidir. Daha da önemlisi, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve şükretmeyi öğrenmektir. Şükretmek, elimizde olan şeylere odaklanmayı, eksiklerimize değil, bolluklarımıza bakmayı öğretir. Bazen küçük şeyler, büyük mutluluklar yaratır. Sabah kahvenizi içtiğiniz an, sevdiğiniz birinin gülümsemesi ya da güzel bir gün batımı. Bunların her biri, hayatın bize sunduğu küçük mucizelerdir. Bu mucizeleri fark edebilmek için durup bakmayı öğrenmeliyiz. Bir başka önemli adım ise nazik olmayı hatırlamaktır. Hem kendimize hem de başkalarına karşı daha anlayışlı olmalıyız. Kendimize karşı acımasız bir iç sesle sürekli eleştiriler yapmak yerine, hatalarımızı kabul edip öğrenme fırsatları olarak görmeliyiz. Aynı şekilde, çevremizdeki insanlara karşı da daha sabırlı ve hoşgörülü olmalıyız. Mutluluk, yalnızca bir şeyler almakla değil, başkalarına vermekle, yardım etmekle ve paylaşmakla çoğalır. Son olarak, mutluluğun bir varış noktası olmadığını anlamalıyız. Kusursuz bir hayat yoktur ve olmayacaktır. Ama anlamlı bir hayat her zaman mümkündür. Mutluluk, her gün yaptığımız küçük seçimlerde saklıdır. Bugün bir çiçeğe bakmayı seçmek, sevdiğiniz birine zaman ayırmayı tercih etmek, içten bir teşekkür etmek. Bunlar belki büyük görünmeyebilir ama bir araya geldiklerinde, içimizde derin bir huzur oluştururlar. Ve unutmayalım ki, her sabah güneş bizim için doğuyor. Onun ışığını sadece gözlerimizle değil, kalbimizle de görmeliyiz. Hayatın bize sunduğu fırsatları fark etmek, daha anlamlı bir yaşam inşa etmenin ilk adımıdır. Dünya, mutlu bir hayat yaşamamız için bize her gün yeni bir şans sunuyor. O şansı görmek ve değerlendirmek bizim elimizde.